Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizin için karameli tam kıvamında, tadı çok lezzetli bir kazandibi tarifi hazırlayacağız. Hani şu pastanelerde yediğimizde tadı damağımızda kalan türden, asla karamelinde acılaşma olmayan çok lezzetli bir kazandibi tarifi. Tüm püf noktalarıyla tarifime başlıyorum. Öncelikle 1,5 litre sütüm var arkadaşlar. Yaklaşık 8 bardak süte tekabül ediyor. Sütümü tencereme alıyorum. İçerisine 1 su bardağı un, yarım çay bardağı da mısır nişastası ekliyorum. Kapaklanma olmaması için mutlaka süzgeçten geçirmenizi öneririm. Hemen üzerine 1 su bardağı da toz şeker ekliyorum. Ama ben şeker kıvamını yoğun seviyorum derseniz yarım bardak daha ekleyebilirsiniz. Fakat tepsinin dibine de şeker koyacağımız için bence hiç gerek yok. Hemen tenceremi ocağa alıyorum ve sürekli karıştırarak pişirmeye başlıyorum. Tenceremizin başından kesinlikle ayrılmayalım arkadaşlar. Sürekli karıştıralım ki dibine sarmasın. Şöyle göz göz kabarmaya başladıktan sonra ocağımızın altını kısıyoruz ve 3-4 dakika daha pişiriyoruz. Kenara alıyoruz arkadaşlar. Pişirme işlemimiz bittikten sonra tepsimizi yağlamaya başlıyoruz. Ben yuvarlak bir tepsi kullandım. Her evde olmayabilir kare tepsilerden diye. Bu şekilde olanı da görmenizi istedim açıkçası. Tepsimin dibine yarım tatlı kaşığı tereyağı ekledim. Olabildiğince yumuşak kıvamlı olursa sürülmesi kolay olacaktır. Zaten çok yoğun bir tereyağı sürmüyoruz. Sadece tepsimizin tabanını böyle biraz kaplamasını sağlıyoruz. Bu kadar şekerimizi tutabilmesi açısından. Onun dışında tereyağını böyle yoğun koyayım, lezzetlendireyim gibi düşünmeyin. Sadece şekeri tutması maksadıyla yapıyoruz bunu. Tepsimizin tabanını iyice tereyağıyla yağladıktan sonra yarım su bardağı toz şekerimizi ekliyoruz. Gelişi güzel böyle serpebilirsiniz arkadaşlar. Zaten tepsiyi salladığımızda tereyağı yardımıyla tepsinin her tarafına eşit bir şekilde yapışacak şekerlerimiz. Tepsimiz hazır. Bu şekilde tepsinizi hazırlayabilirsiniz. Kullanacağınız tepsi tamamen size kalmış. İster yuvarlak ister kare kullanabilirsiniz. Hazırladığım muhallebiyi önden bir defa daha çırptım ki kabuklanma olmasın diye. Şekerle kapladığım tepsimin üzerine 3-4 kepçe muhallebimi döküyorum ve ocağa alıyorum. Ocağım orta ısıda açık arkadaşlar. Ne çok kısık ne çok açık. Hem büyük gözü açtım hem de hemen yanındaki en küçük gözü açtım. Şöyle görüyorsunuz zaten muhallebi de sıcak olduğu için ateşle birlikte hızlıca erimeye başlıyor. Tepsimizin başından kesinlikle ayrılmıyoruz arkadaşlar. Bu muhallebi yaparken ki gösterdiğimiz özenden daha fazla özen istiyor. Ocağımın ayarlarını gördünüz arkadaşlar. Sürekli hafif tepsiyi sallayarak döndürüyorum. Hem böyle muhallebi her tarafa yayılıyor hem de karamelleşmesine yardımcı oluyoruz arkadaşlar. Çok fazla spatula ile oynamanıza gerek yok. Belli bir aşamaya geldikten sonra oynamanızı öneriyorum. Mesela ilk başlarda oynamanız çok bir anlam ifade etmiyor. Şöyle hafif dibine sarmaya başlayınca spatulamızla nazikçe muhallebiyi her tarafa yayıyoruz. Daha öncesinde yaptığımız yayma işlemi zaten dibine sarmadığı için sadece muhallebiyi sağa sola gezdirmeye yarıyor. Pek de bir faydası yok arkadaşlar. Bu aşamalarda hem dikkatlice spatulamızla muhallebimizi yayalım hem de kızarmasına yardımcı olalım. Zaten renk almaya başladı görüyorsunuz. Dikkatli kontrollü bir şekilde bütün tepsimizin her tarafını kızartıyoruz. Tepsimizin ortasını ateşe değdirmeyelim arkadaşlar. Kenarlardan yaparsak zaten orta sürekli ısıyı aldığı için pişiyor. Ortaya hiç ateş değmedi. Köşede de tepsinin iki köşesinde de ocak yanıyor. Köşelerden çevire çevire yapıyorum. İyice kızartmak istediğim için şöyle muhallebiyi neredeyse tamamını kuruttum arkadaşlar ve bu kurutma aşamasında ocağımın altını iyice kıstım. Çünkü son aşamada yakabilirsiniz. Şöyle işlemim bitti ve muhallebimi tepsimin içerisine boşaltıyorum. Şöyle bir kısmını boşalttım. Kenarlara yayıyorum. Tenceremin dibinde kalan muhallebimi de tekrardan spatula yardımıyla tamamını tepsime boşaltacağım arkadaşlar. Hiçbir şekilde ziyan etmiyoruz. Tamamını boşalttıktan sonra şöyle spatulam yardımıyla düzelttim ve iki kenarından tutup tepsimi zemine vuracağım.
Bu arada mutlaka tepsinizin altına benim gibi bir tahta falan koyun arkadaşlar. Çünkü ocaktan aldığımız için çok sıcak. İki kenarından vurarak tepsimizi iyice içinde oluşan baloncuklarını yok ediyoruz. Ve oda ısısına geldikten sonra bir gece dolapta dinlendiriyoruz. Bir gece dolapta dinlendirdikten sonra da porsiyonlayacağım arkadaşlar şimdi. Size ne kadar güzel dibini tutturduğumuzu, kıvamında tutturduğumuzu göstermek istiyorum. Gerçekten hem çok hafif hem de çok lezzetli bir tatlı oldu. Yapacaksanız hiçbir şekilde korkmanıza gerek yok. Size anlattığım şekilde yaparsanız hiçbir şekilde sorun yaşamayacaksınız arkadaşlar. Önemli olan başından ayrılmamak ve ısıyı dengede tutabilmek. Şöyle isterseniz benim gibi sararak veya tek parça halinde de servis edebilirsiniz. Servisi tamamen size kalmış. Ben bir tanesini fıstıkla, bir tanesini de file bademle süsledim. Yapacak olan herkese şimdiden afiyet olsun. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğen butonuna basmayı unutmayın. Son olarak da yapmamı istediğiniz tarifler varsa lütfen yorumlardan bana belirtin arkadaşlar. Olabildiğince yapmak için özen göstereceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.